İş arıyordum. Birkaç haftadır. Sağa sola soruşturuyordum. Birkaç yere başvurdum. Ama sonuç çıkmadı onlardan. Bir tane Şahin diye bir abi vardı. O baklava satmayı teklif etti. Saati 4 euro dedi. Ben de 4 euro biraz az geldi. 5 euro dedim. O da kabul etmedi. Ve baklava kariyerim orada bir sekteye uğradı. Şu an biraz heyecanlıyım. İlk kez böyle YouTube'dan yorum yapan birisiyle gerçek hayatta tanışıp röportaj yapacağım. Nasıl birisi göreceğiz. Çok benim için ilginç bir şey. Bu kadar. Şimdi gidiyorum işte görüşmeye. Adım Sinan. Bir tane özel şirkette çalışıyordum 4 aydır. CNC operatör olarak. Yaşım 30. Yılbaşı doğumluyum. 31 yaşına gireceğim. Ekonomik şartlar yüzünden geldik buraya. Kaç kardeşin var? 5 kardeş. Benim baba 2 evli olduğu için. Bu da yeğenin. Şahin. Evet, Şahin benden büyük 2 yaş. Ama yeğenim oluyor, amcası oluyorum. Evet. Video Şahin baklavaları sponsorluğunda. Ya ben Türkiye'de çalışıyordum. ETS Tur'un genel müdürlüğünde çalışıyordum. ETS Tur'da abi bir gün maaş aldım. 20 dakika sonra maaşım bitti borçlardan. Bak, maaşı aldım. Sen bir ay maaşı bekle. 20 dakika sonra maaş bitince dedim ki benim artık burada bağlayacak bir şey kalmadı dedim. Ne zaman oldu bu? 2017. Maaşımız da asgari ücretin bir tık üstüydü. Evleneceğim hani. Ondan sonra evlenmek için bir birikim yapmam lazım. Yok durmadan eksi durmadan eksi. Abimin bacanağının fabrikasında hani normal ofis hayatımı bırakıp beden gücüyle çalışmaya başladım burada. Burada çalışınca borçlarımı topladım. Paramı biriktirdim. Kaç senedir? Bir senede ilk sene borçlarımı ödedim. İkinci sene evlilik paramı biriktirdim. TL borçları değil mi? TL. Ondan sonra paramı biriktirdim. Evlendim. Eşim Türk ve çok da mutlu evliliğimiz var şu an. Allah ondan razı olsun. Sonra burada çalışıyordum. Burayı satın aldık çalıştıktan sonra. Sonra benim aynı zamanda fabrikada çalışmaya devam ediyordum. Sonra elemana ihtiyaç oldu. Operatöre, CNC makinesi operatörü. Amcamı getirdim. O da Temmuz'da geldi. Taze kan. Ben de normalde mağazacıydım. Bu Temmuz'da mı? Daha yeni. Diğer yeni 4 ay oldu. 5. ayıma mı girdim ben? 5. 5. ayıma girdim. İnsan tabii ülkesinden uzak böyle hasretli bir durumda oluyor. Burada yapıyorsun. Daha dur ne hasreti? Temmuz'da gelmedin mi? Daha Temmuz'a geldik ama ona rağmen insan İlk özlüyor. geldi. İnsanlar bir ön yargılı önce sana karşı. Sonra alıştıkça mesela iş yerindeki arkadaşlarımla ben son ay, daha 4. ayda biraz daha samimi olabildim. Benim de burada bir hayallerim var. Var bir hayalimiz. Neymiş? Türkiye'de daha güzel şeyler yapmak. Benim hayalim burada kalmak değil. Mecburen Sermaye geldik. Yani. biriktirip Sermaye iş mi biriktirip yapmak Türkiye'de ekonomik açıdan güzel şeyler olursa Türkiye'de bir şeyler... Sen daha demin dedin yani umutsuz yaşanmaz diye. İşte millet o umudunu kaybetmiş. Yani ben de geldim. Hakikaten ben çok kötüydüm. Psikolojim de çok bozulmuş. Eksilerdeydim. Benim abim burada 15 yıldan beri. Abimin bacanağıyla tanıştım. O vesileyle geldim hani.
Sinan'ın tek dezavantajı dil bilmiyordu. Ha. İşte dil bilmeden yurt dışında gezersen dezavantajlarından biri ya gramersiz de kuralsız da kendini anlatabilsen bile anlamamazlığa yatıyor. Evet. Şey değil, benim aklımda o var yani. İngilizcesi de şey zaten. Sen bunu akşam film izlerken Siirt fıstığı bak yersin. Vay be. Siirt'ten geliyor. Fıstık özlemişsindir diye fazla bulamazsın burada. İran fıstığı var. O yüzden Vallahi özledim şey yani. yaptım. O yüzden verdim. Satılmadığından değil yani. Yok canım. Niye satılmadın? Şimdi tamam, konuyu dağıtma. 32 yaşındayım dedin. 33. Pardon, 33 dedin. Evet. Siirtliyim dedin. Hiç Ama gitmek Siirt'e hiç nasip olmadı. gitmedim dedin. İstanbul Üsküdar'da doğdum büyüdüm. Çamlıca Tepesi'nde. Çengelköy Çamlıca Tepesi'nin tam ortasındaydım. Yani ya denize giriyorduk Çengel'e ya Çamlıca'da top sahası vardı, orada top oynuyorduk. Öyle büyüdüm. Üsküdar Aslında da çok süper. lise yılları Üsküdar merkezde geçti. Kız Kulesi'nin orada okuldan kaçarak orada Vay be. takılıyorduk kızlarla. Kızlarla mı? Ya onu sil abi. Kız arkadaş ama arkadaş olarak. Yani grup olarak. Counter Strike oynuyor muydunuz? 1-3. 1-3. Ben de Counter oynuyordum. Strike aynen. 1-3, 1-5 yeni çıkmış. Baban ne iş PlayStation yapıyordu? aldım. Babam rahmetli oldu benim. Yani ne iş yapıyordu? Dekorasyon, boya, badana. Çok oldu mu rahmetli oldu? 2012'de rahmetli Ha, oldu. başın sağ olsun. Allah razı olsun. Aynı zamanda dekorasyon ustasıyım babamın sayesinde. Hem okula gidiyordum hem hafta sonları babama yardım ediyordum. Ondan sonra üniversiteye gittim. Haliç Üniversitesi'ne gittim. İşletme yönetimi. Haliç özel mi? Özel. Burslu mu? Yok. Çalıştım öyle dedim. Ha. İstanbul'da kaldım. Yani para çok muydu yoksa? Para çok değil. İki ihtimal var. Ya Sakarya'ya gidecektim, işimi kaybedecektim. Ne iş yapıyordun? O aralar bir tane web tasarım yapan şirketin finans işlerini yapıyordum. Kaç yaşındaydın? Ben üniversiteye lisede ara verdim. Çalıştım ben 2005'te mezun oldum. 2010'da üniversiteye girdim. 5 yıl ara verdim. Ha, neden? Ekonomik şartlar. Ha, ailenin durumu kötüye mi gitmeye başladı? Aynen öyle. Maddi yani. olarak. 2000 yılında babam çalışırken bize yetiyordu. 2005 yılında babam çalışınca bize yetmemeye Ha. başladı. Ondan sonra artık enflasyon mu dersin, ekonomi mi? Yani küçük yaştan beri çalışıyorsun. Kendimi bildim bileli küçük yaştan beni çalıştım ama hep böyle amcamın, babamın. Ama sonuçta çalıştın yani, mesela belki çevrendeki bir sürü arkadaşın hiç elini işe sürmedi bile. Ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim çevremde 3-4 tane arkadaşım var. Yani çok insanlarla görüşmezdim. Biz birbirimizin, bir tanesi kuaför yani mesela. İlkokuldan beni, okuldan sonra kuaförlere gidiyor çalışıyor. Muhammed. Buradan ona da selam olsun. Burayı Sinan mesela benim dedemin pazar tahtaları vardı. Kendini bildi bileli pazar tahtası taşıyor akşamları pazardan sonra. Hani biz kendimizi bildik bileli aile arkadaş olarak ortamında. böyle. Ama şimdi bak o zamanlar pazarda limon satan adam, bak pazarın içinde limon satan adam evini geçindiriyordu. Şimdi 4 kişilik ailenin açlık sınırı, yoksulluk sınırı 7.000 lira mı, 8.000 lira mı ne olmuş? Hele yani ben sana bir şey söyleyeyim, bak mesela ben burada çalışıyorum. Euro arttıkça ben hani sevinmiyorum, biliyor musun? Benim çok zoruma gidiyor. Ben de sevmiyorum. Abi yani Çünkü param yok. bak burada asgari ücret 550 euro. 550 euroya burada geçinmen biraz, yalnız yaşıyorsan geçinirsin, biriyle yaşıyorsan geçinemezsin. Ama kimse asgari ücret almıyor burada. Üniversite bitti, sonra Üniversite bittikten sonra ne yaptım biliyor musun? askere mi gittin? İş bulamadım. Ben yok, muafım askerlik. Yani beyin Ha. ameliyatı olmuştum. İş Geçmiş bulamadım, markette çalıştım, şok markette. Şok markette çalıştıktan sonra ETS turdan işim oldu. Bu beyin ameliyatı dedin, o Lise 1'e giderken tümör çıktı, iyi huylu. Ondan sonra tümör ameliyatı oldum, aldılar. O yüzden askerlikten muaf Ha. oldum. Nasıl peki fark ettin? Gözüm şişti. Gözüm. Sağ gözüm şişti benim. Göz doktoruna gittim o zamanlar. Ondan sonra kulak burun boğaz doktoruna gittim. O da beni beyin cerrahine gönderdi. Sinüzitten şüphelendiler. Sonra 3'ü 1 ameliyatıma girdi. Öyle o 2003 yılında 16 yaşındaydım. İşte o counter oynadığım zamanlar diyorduk ya, o zamanlar. Peki nasıl bir his? İlk Şu an zamanlar kesik mi yaptılar? bak Nasıl şuradan yaptılar? şöyle bir iz var. Aha. Gözümü bir açtım, şöyle 2 parmak kalınlığında şeyler var. Ha, Tutturmuşlar. şu arayı mı açmışlar?
Şuradan şurayı açmışlar, buradan matkaplı delmişler. Kamerayı sokmuşlar, yapmışlar. Ha. Sonra direkt aynı şekilde Sonra kapatmışlar. kapatmışlar aynen. Ama sen bir şey hissediyor musun peki? Ben gözümü kalıyor. Narkozun etkisi. Yok yani daha sonra hani fark hissediyor musun yoksa aynı şekilde kapanmış gibi mi? Yok, bir şey hissetmiyorsun ya şu Ha. an. Ondan sonra zaten bir enfeksiyon süreci var. Buranın bir ödem yapma şeyi var. Enfeksiyon ödemi yapıyor. Onu kurutuyorlar. Onu kuruttuktan sonra zaten gönderiyorlar. O bütün beyin ameliyatı olanlarda oluyordu benim yaptığım klinikte. Ağır bir ameliyattı ama çok şükür atlattık. Yani geçmiş olsun. Çocuktum zaten. Eyvallah, sağ olsun. Ya ailen de tedirgin olmuştur. Nasıl olacak, sonucu ne olacak? Ya o an ailemin durumları da annemin babası vefat etmişti. Hani annem bayağı komplike bir durumdaydı. Orada mı burada mı, hani çocuğum ameliyat oluyor, babası aynı anda vefat etti. Vay be. Git anne dedim, hani benlik bir sıkıntı yok dedim. Git dedim, annemi göndermişim zorla. O ara öyle olmuştu ya. Sigortam yoktu, o kötüydü. Yeşil kart çıkartmıştık. Biliyor musun yeşil kartları? Duydum da tam bilmiyorum. O zamanlar yeşil kartla olmuyordu. Ameliyat olacağım zaman sigortam yok diye doktor tavsiye etti. Gidin işte gerekli kurumlara başvuru yapıp çıkarmıştık. Çıkardım, geldim. İşte hizmet mükemmel. 2 tane kahve aynı anda. Biri soğuk ya. Onu Sinan kardeşimle. buyurun. Thank you. Rica ederim. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz mu? Kedi. Bunlar şu. Bunu sahiplenmek istiyorsan adam bunu buraya asıyor. Arkasına bilgilerini koyuyor. Vay be. Telefon numarası falan var. Çok sokak hayvanları mesela doğmuş yavruyu almışlar, büyütmüşler. Sonra sahiplenmesi için mesela insanlara iletişim kurmak için bu Bu şekilde güzelmiş. şey kullanıyor. Sen hangisini seçerdin? Bunu seçtim. Yavrusu var. Hoşuma gitti. Ha, Siyah tamam. beyaz bir de Beşiktaşlı. Köpek için- seviyorum dememiş miydin aşağıda? Köpek seviyorum dedim de bunlar köpekler biraz büyük olduğu için Ha. sahiplenirsen burada Küçük köpekleri daha çok seviyorsun. çünkü küçükken büyütürsen sana alışmış oluyor. Büyükken pek fazla alışmayacak. Perfect Turkish baklava. Here. Baklava vereyim mi? Hanımefendi. Lady. Evet, neler düşünüyorsun? Valla güzel iş ya. Nasıl, insanlar Türk mutfağını beğeniyor mu tatlılarına? Bilmem. Sana sormadım. Daha hiçbir şey satamadım. Mesela fıstıklı baklavanın tanesini 2 euroya satıyorum. 2 euro. Baklava 2 euros. Ben taksiye çıkacağım, oradan gelirim seni kapatmaya, tamam mı? Tamam. Saat 3'te tezgah sana devrettim. Hadi görüşürüz. Benim şimdi sarma bulmam lazım, biliyor musun sarma satan yer? Eşimin canı sarma çekti ya. Sarma, bildiğin sarma. Ha, yaprak sarma. Normalde benden bir şey istemiyor da böyle. Hani ben zorladım, canın ne çekiyor, söyle diye. Şurada. Evler bunun 1920'lerden hep kalma, 30'lardan kalma. Bu evleri hep restore ediyorlar. Bak buralar hep restore. Ahşap ev gördüğünde zaten anlarsın çok eski olduğunu. İlk çocuğun mu olacak? Hı. Nasıl hissediyorsun? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok heyecanlı hissediyorum ya. Ne açıdan mesela? Neye benzeyecek falan diye mi? Yok Kişiliği zaten- nasıl olacak diye mi? Yok ya, babalık duygusu böyle olacak. Yani heyecanlı oluyor insan ya. Hani Mesela neye benziyor? Anlamayan birini anlatmak istersen neyin heyecanına benziyor? tarif edilemez ki. Mesela ne Harbiden bileyim tarif edemem. Hani heyecan, duygu yüklü bir heyecan diyeyim ben sana. Yani şeye benziyor. Düşün ki Dünya Kupası'nı almışsın, duygulanmışsın. O final maçında bir heyecan yaşıyorsun. O heyecandan sonra duygulanıyorsun. Böyle için böyle mutlu bir heyecan. Ha. Yani vücut belki bir şey salgılıyor sana. Bilmiyorum hani bir. Eşim gebe kalmadan önce ben erkek çocuk istiyordum. İlk doktora gittik. Yani ilk haberi aldım, eşiniz gebe dediği an, o an böyle içim böyle, bizzat erkek kız hiç fark etmez, sağlıklı bir evlat olsun, hayırlı bir evlat olsun, hiç fark etmez. O an böyle bir
rahatsız etti. Ondan sonra o dediğim o salgılama mevzusu. Mutluluk mu? He. Ondan sonra hep öyle oluyor yani mesela. İsim düşündün mü? Erkek Bahadır. olursa ben koyacağım, kız olursa eşim koyacak, öyle anlaştık. Bahadır, Memnun çok oldum. memnun Görüşürüz. oldum tekrardan. Kendine iyi bak. Instagram'dan zaten Hı hı. paslaşırız. Tamam. Hadi görüşürüz. Bence Instagram'ını bütün herkesle paylaşmalısın. Tamam. Kendine iyi bak. Tamam. Bahadır, Hadi görüşürüz. Sana bunu ikram edeyim mi? Kullanırsın. Ne o? Antiseptik niyetine. Tamam ver. 80 derece kolonya. Tamam sağ ol. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok ilginç bir his gerçekten. Yani çok mutlu oldum. İnsanların tanımadığı birisini böyle çağırıp ağırlamaları, bu kadar iyi davranmaları, Şahin'in, Sinan'ın bana böyle davranması gerçekten beni çok mutlu etti ve çok şaşırttı. Sadece yaptığım videoları izleyip sevmelerinden dolayı gerçekten ilginç ve güzel benim için. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için de bir ilk oldu. Otobüsüm geliyor. Şu an gidiyorum.